Türkan hangi hikayenin peşinden gidip buldun? Türkan gerçekten evde Türkan Şoray filmi izliyordum. Gerçekten saçma sapan bir moddaydım. Hani böyle bazen şey yaparsın ya, aramasını beklersin hani. Telefonla yaşıyorum yani. Evet. Üstümde o sabahlıklar, Mesaj gelsin, en yumuşak, en yumuşak şeyler, ev kıyafetleri, sabahlık falan ve telefon, her yere elimde telefon, hani çalacak ya da bir şey var. Çalarsa da bu arada açmayacağım ama. Ama bekliyorum öyle de Neden? Vardır öyle kızların öyle bir şey. Hı, arasın, o arasın falan. Böyle saçma Yeter ki sapan. arasın ama açmayacağım. Açmayacağım, o arasın, önce o arasın falan. Böyle bir şeyler, öyle dönemler olur ya. Çatlarım açmazsam. Hayatım, bu bahsettiğim ne zaman yani? Ne zaman? Eski işte, o zaman. O zaman. O zaman. O kadar dalmışım ki filme kaptırmışım. Bir de onlara kaptırıyorsun ya kendini. Bir şekilde o dünyaya giriyorsun. O Türkan Şoray oluyorsun. Türkan Şoray oluyorsun. İşte, ağlıyorsun, gülüyorsun. Çekirdek yiyorum. Çekirdek dağ olmuş. O bir de dökülmez ya o. Hep üst üste yığılır falan. Ve tam Türkan Şoray'ı öpecek. Böyle geldi. Ben de geliyorum hani öpme. Yani öpüyor otomatik olarak, ben de uzanıyorum. Öptürmüyor ki dedim. Türkan Şoray öptürmüyor ki dedim. Sonra onun üstüne güldüm. Kendime güldüm, hareketime güldüm, söylediğim lafa güldüm. Ve o gece yazdım. Sonra Gökhan Tepe benim çok yakın arkadaşım, hem okul arkadaşım aynı zamanda. Ona söyledim, gel bak böyle bir şey yazdım, çok tatlı, böyle tiyatral bir şey. Bir baktı, iki baktı, üç baktı. Bakıp bakıp katlıyor, çantaya koyuyor. Ben sürekli çıkarıyorum ama. Meğer o arada tabii kafasında çalışıyormuş. Ha, nasıl çalışıyormuş? Şarkıyı yapıyormuş yani bir yandan kafasında. Aa, Ama ben tabii hani hoşuna gitmedi sanıyorum ben de o esnada. Ben de sürekli hazırlıyorum. Hani şarkıya bak, şarkıya bak, bunu yapalım, yapalım. Hissediyorum çünkü ben de. Sonra açtı ve başladı söylemeye. O gece çıktı şarkı. ay Götürdüm. ikinizden dinlemek varmış bu şarkıyı. Bak. İnşallah bir gün beraber Düşünmediniz geliriz. mi bunu hiç? Yok, ben aslında onun söylemesini çok istedim. O Evet. olmadı. Yani bir ara Beyazıt biliyorsun okuyacaktı. Ama ben esas şeyi çok istedim Türkan'da. Özcan Deniz'i çok istedim. Aa, o da olurmuş. Gerçekten onu çok istedim. Evet. Hatta böyle kafamda onu böyle bir Galatalı gibi, hani diyorum ki ah şöyle Galatalı gibi olsa, ceketi atsa omzuna. Olurmuş. Hani gerçekten öyle Evet, bir Özcan Deniz de Özcan olmuş. Deniz Böyle gerçekten düşünmüştüm. sesinden hissettim ne demek Aynen. istediğini. Onu çok Evet. duymuştum onda ben. Ama o benden o dönem benden şarkı aldı aslında. 2 tane veya 3 tane, emin değilim. Hatta ben ne olur bunu al diye ısrar ettim. Bayağı ya deli gibi ısrar ettim bunu alması için. Sonra hani artık düştüm yakasından, yapacak bir şey yok. O kadar Aa, ısrar ettim ki Sonra gerçekten. pişman olmadı mı? Oldu. Ama bu şöyle bir şey. Kısmet bu. Bu Demet'in kısmetiydi. Demet'e gitti. Peki sen bu şarkıyla ödül alacağını biliyordun ve kıyafetini önden mi Biliyordum. aldın gerçekten? Evet. Gerçekten öyle. Nasıl ya? Alırdı, çok güzel şarkıydı. Alırdı. Alırdı ya, güzeldi. Çünkü ya aranjesi de bittikten sonra gerçekten inanılmaz beğendim şarkıyı ben. Çok güzel beğendim. şarkı. Çok yakıştı. Demet de gerçekten güzel söyledi. Erhan Bayrak şahane bir aranje yaptı. Gökhan nefis bir beste yaptı. Evet. Sözler Türkan Hanım sağ olsun bize ilham oldu. Bana ilham oldu. Kime olmaz ki? Tabii ki kime olmaz ki? Öyle nefis bir şarkı çıktı. Hissettim, evet hissetmiştim. Bunu da hissetmiştim. Ay Gökhan Tepe ile şahane müzik ikilisisiniz siz ya. Çok da severim, okul de arkadaşım. Gerçekten bayılıyorum. şahane bir insandır. Evet. Siz güzel düetler yapsanız biz de dinlesek gibi bir şey geçti içimden. Yapalım bir gece. Yapalım ne olur. Yapalım özel bir gece. Lütfen yapalım ya. Sabaha kadar Yapalım. dinlerim ikinizi ben. Ben de Gökhan'a bayılıyorum, sesine. Evet. Gerçekten Evet, bayılıyorum. Çok yumuşacık. yumuşacık. Evet. Böyle hayran hayran dinliyorsun. Evet, gerçekten buradan sevgiler olsun. Peki tabii ki Melih Kibar sormadan geçemem bu programda. İkinci konservatuvarım, hep öyle derim. Evet. Benim çok ikinci değerli. konservatuvarım Gerçekten diyorsun. çok şey öğrendim. Yani hiçbir şey bilmiyordum, hiçbir şey görmemiştim. Tanımıyordum hiç kimseyi, hiçbir şeyi, hiçbir enstrümanı, yani stüdyo ortamını, kayıtlar nasıl yapılır, nasıl olur, işte müzisyenin içeri girmesi çıkması, o skorlar, her şeyi onda gördüm. Naif bir adamdı değil mi? Yumuşacık mıydı gerçekten? Yumuşaktı bence ya, evet, kibardı, soyadı gibiydi, tatlıydı, çok espriliydi, komikti. Evet, çok da disiplinliydi. Ne güzel.
Sibel Can şarkımı söylediğimde vay anasını ben hakikaten iyi şeyler yapıyorum demişsin. Hangi şarkıydı o? Benim adım aşk. Oo. Ee, Şimdi şöyle bir şey var. Ben çok üretiyorum. O dönem deli gibi yani psikopat gibi bu işe kendimi adadım. Sürekli beste yapıyorum, denemeler deniyorum yani öyle söyleyeyim. Söz yazıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Fakat bizde de şöyle bir durum var. Kimseye ulaşamıyorsun o dönem. Hani çünkü hani Çünkü ismin yeterince isim değilsin. isim mi? değilsin. Yani herhangi bir yerde bir şarkın çıkmamış ya. Evet. Kimse çok da dinlemiyor yani. Verdiğin şeyi zaten dinlenip dinlenmediğini bilmiyorsun. Öyle söyleyeyim. Ben de bir yandan konservatuvarda okuyorum. Evet. Bir yandan sonra tesadüf oldu. Sibel Can'a gönderdik. Sibel Can çok beğendi şarkıyı. Ben bunu okuyacağım dedi. Ve albümü aldı, seslendirdi. Sibel Can okuduktan sonra şarkıyı ben bir anda ilgi görmeye başladım. Hani isim oldum gibi Anladım. oldu yani. Hep vardım da diğer o Sibel Can'a denk geldi. Başkası birinin tanınan, sevilen birinin bir şarkımı okuması gerekiyordu. Bu da Sibel Can oldu. Çok da severim, iyi ki de oldu. Evet, iyi ki de olmuş. Bir de çok güzel isimlere şarkılar veriyorsun. Şanslıyım. Güzel seslere şarkılar veriyorsun. Yani genelde şöyle bir şey oluyor. Bir hani hissediyorum bu şarkı buna yakışır, bu şarkı tam bunluk dediğim şeylerde genelde yani Sibel Can için çıkmış bir şarkıyı mesela ben duyduğumda ya bunu Sibel Can çok güzel okur diyorsam mutlaka onu Sibel Can'a dinletiyorum. Peki şu isim de bir şarkımı okusun dediğin kaldı mı? Kalmamış gibi görünüyor da. Yo yani öyle bir şey. Ben içimde ukde kalan oldu. Kim? Müslüm Gürses'i çok isterdim bir Ah şarkımı be, okusun. evet. Çok isterdim. Yani o kısmet olmadı. Ama ya içimde ukde kaldı o. Evet, doğru. Gerçekten mesela çok isterdim ondan bir şarkımı dinlemek. Evet. Mesela benim adım aşkı keşke o da söyleseydi. Ne güzel söylerdi. Ne güzel söylerdi hem de. Kesin. Peki Aysel Gürel? Aysel Gürel nasıl diyeyim? O kadar çok şey var ki aslında. O kadar çok şey var ki onunla ilgili konuşacak ve o kadar susuyorum ki her defasında. Neden? Yani şunu Aysel vefat ettiğinde şöyle anlatayım. İlan verilecek. Bir hitap arıyorlar. Hepimiz orada işte torunu var söz. Mehtap abla o zaman sağ. Müjde abla orada birileri var. Ne diyelim Aysel'imiz, canımız, biriciğimiz hani ne diyelim nasıl bir hitap edelim diye hani bir başlık daha güzeli var mı diye hani bir şey arıyorlar yani. Bana da sor. Hepimiz düşünüyoruz. Hepimiz deli gibi düşünüyoruz ve nasıl söz geldi böyle yaptı torunu. Şimdi Aysel olsaydı çok güzel bir laf bulurdu buraya diye. Gerçekten bulurdu yani. Öyle enteresan bir şeydi. Benim çok kıymetlimdi. Çok böyle deliliğe vuruyordu birçok şeyi. Gerçekten çılgınlığa vuruyordu. Ama hiç öyle hayatımda tanıdığım en ince, en zeki, en dirayetli kadınlardan biriydi. En özgür, Gerçekten en üçüncü olgun. kız mıydı? Bana öyle diyordu. Neden senin soyadını ağır yapmadık dedi. Aa. Öyleydi, gerçekten öyleydi. Mehtap ablayla da öyleydik. Çok inanılmaz güzel günlerimiz geçti. Özel. Ondan aldığın, kendine eklediğin karakter özelliği ne olur? Onun kadar cesur değilim, keşke olabilsem. Yani kalemini çok seviyorum. Paylaştık, beraber bir şeyler yaptık. Benim yazdıklarım o zaman çok yüreklendirdi yazdıklarımla. Benim yazdıklarımı çok onurlandırdı, öyle söyleyeyim. Beni çok cesaretlendirdi. Ya bu işi yapabileceğimi çok hissettirdi. İtti beni. Daha ne yapabilir ki benim için? Ne kadar kıymetli. Sözlerini verdi, bestele diye. Sana hayranım dedi. Aysel Gürel gibi bir kadın bana hayranım diyor. Ben nasıl hissedebilirim? Ben ona hayranım. Ne kadar kıymetli isimler yol Elbette. arkadaşlığı yapmış oldu sana değil mi? Çok Bu çok zamana özel, kadar. çok özel ve tabii yoklukları da çok büyük. Ama sonuçta senin anılarında, senin kelimelerinde, senin sözlerinde hala var diye düşünüyorum. Her zaman, değil tabii mi? ki, O tabii işte ki. yaşayan şey o oluyor belki biraz Aynen da. öyle, aynen. Peki senin böyle
Aysel Gürel'in sana dokunduğu gibi dokunduğun biri var mı? Senin böyle destek olduğun, yüreklendirdiğin birileri var mı? Artık çünkü böyle bir döngüye giriyor ya hayat yavaş Yani yavaş. şöyle söyleyeyim, bunu benim değil de onların bahsetmesi gerekiyor. Eğer gerçekten benim Hani benden şu ismi de faydalan- çok seviyorum. Çok güzel hepsini çok söz yazıyor. seviyorum ama ben şunu net söyleyebilirim. Benden yardım istemiş hiç kimseyi ben bugüne kadar geri çevirmedim. Hiç kimseyi. Mutlaka dokundum. İstiyorlarsa bazen istemeden yaptım bunları. Yani ama bir sözünü burayı değiştirelim olmamış. Şurayı bir daha bakalım. Mutlaka yapıyorum. Yapacağım da bundan da vazgeçmiyorum. Yaparım, Sevdiğin yapıyorum. iyi söz yazarları var mı gençlerde? Gerçekten şu an aklıma gelmiyor ama aşırı beğeniyorum. Yani yeni dönemde çok iyi sözler yakalıyorlar. Hoşuma gidiyor gerçekten. Çoğunu sevmiyorum ama yani çok ruhuma uygun değil sevmiyorum derken ama içlerinde gerçekten çok beğendiğim şeyler çıkıyor. Peki Sözler. mesela şu şarkıyı ben de söylemek isterdim dediğin var mı? Vardır. Çok söylüyorum. Sahnede de çok şarkı söylüyorum. Mesela Ersay'ın bir şarkısına taktım son zamanlarda. Ersay Üner'in Güm diye bir şarkısı var ya. Mesela Ersay'a şimdi bunu bak dedim hani şey yaparsak bir türbüt mürübüt bir şey öyle bir şey yaparsan bunu ben söyleyeceğim falan Ay, diye. Hatta çok en yakın güzel. zamanda ona söylemiştim. Var çok şey seviyorum. Ben takdir etmekten çok böyle çekinen biri değilim yani. Yaşasın, bu çok ihtiyacımız olan Sahnemde bir de şey. söylüyorum. Arkadaşlarımı sevdiğim hangi şarkıyı seviyorsam söylüyorum. Harika bir şey. Çok mutlu olduğun bir anın fotoğrafını rica etmiştik biz. Ona bir bakalım Tamam. istersen. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Buraya gitmek istemez misin? Gidersin. Ve isterim. O kadar güzel ki. Evimiz bitiyor bu sene inşallah. Gelebilirsin. Gelirim. Artvin'i çok merak ediyorum. Şavşat. Çok duydum. Artvin Şavşat. Of. hem de. Dağdayız, dağ köyü. Evet, Çok güzel. Evet. Duydum. Şavşat'ı Gel. duydum. Hatta bir arkadaşımız bu yaz Artvin'i hep görmek istiyordum, hep erteliyordum deyip Artvin'e gidip geldi yanımıza yazlığa. Anlata anlata da bitiremedi. Ama kilo verip gelmen lazım. Çok yiyeceğim çünkü. Kesinlikle. Çünkü hamur işlerine boğulacaksın. Deme. Cevizli börekler, kaymaklı gevrekler. Of. Herkes orada çok önemli bir şey. Yani mesela bir şey yapmam lazım diyor mesela. Mutlaka için ne yaparsa yapsın hamur işi bir şey olmazsa bir şey yapmamış oluyor orada. Eyvah. Tabii 5 öyle kilo bir. verip geleyim. Yani 5 kilo olmasa da bir 4,5 kilo verir. Bir 4,5 kiloyu ver gel çünkü 2 günde olacaksın. Net. Ay. Yok çok da enteresan bir şey. Oksijeninden mi? Olabilir. Çok da almıyorsun aslında. Öyle çok aldığını sanıyorsun. Evet bir ödem bir şey oluyor zaman içinde ama gelir gelmez de bir bakıyorsun ki o kadar almamışım aslında. Orada aldım Mutluluktan sanıyorsun. almıyorsun bence. Bir de Gülüyorsun. Bir Evet. kere çok gülüyorsun. ya, Çok konuşuyorsun. Çok sohbet ediyorsun orada. kendini iyi hissettiğin bir yer bulmuş olman da çok kıymetli değil mi bu hayatta? Kesinlikle. Gerçekten öyle biliyor musun? Evet. Çünkü zamanı, günü, takvimi her şeyi unuttuğum tek yer. Yani Söz ben yazıyor de. musun orada? Notlar alıyorum. Çok söz yazıyorum diyemem. Öyle bir şey olmuyor. Çünkü her an bölünebiliyorsun. Bu bir konsantrasyon işi ya. Orada tabii annem faktörü var. Annem hiçbir şey tanımıyor yani. Asla sınır tanımıyor. Her şey yani her şeyle uğraşabiliyorsun. Her şeye böyle dur diyebiliyorsun ama anneme asla diyemiyorsun. Çünkü o ne istiyorsa o oluyor yani. Onun programına uymak zorundasın. Onun isteklerini yapmak zorundasın. Notlar alıyorum ama zaten orada gelse şaka bir yana, şakası bir yana tabii ki yalnız kalırım. Hepsi de beni yalnız bırakır ve çalışırım ama öyle bir zaman ayırmadım oraya. Orada hep dinlenmeye gittim. Ama şimdi evimiz olduktan sonra artık belki daha uzun kalacağım artık. Evet. Bunları öyle bir değerlendirmede olabilir yani orada. İsterim. En son yazdığın notu hatırlıyor musun? Evet, yeni bitmedi daha. Hala yazıyorum. Ne yazdın? Herkesin üstüne aynı yağmur yağar. Ama bazıları daha fazla ıslanır. Bitmeyen bir şarkı. Yeni yazıyorum bu şarkıyı. Serdar'la çalışıyoruz yine. Sözlerini ben yazıyorum. Böyle bir şey yazdım en son. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dünyadaki önemli şeylerin çoğu durum umutsuz göründüğü zamanlarda denemeye devam eden insanlar tarafından gerçekleştirildi. Kesinlikle katılıyorum. Gerçekten öyle ve denemeyi seviyorum. Çok güzel deniyorsun. Gerçekten. Fotoğrafımızı çekeceğim. Hemen.
Bir de böyle defteri uzatacağım. Tamam. Ama yayını ben bitirmeyeyim. Sen güzel sesinle söylemekten en keyif aldığın şarkının küçücük ya da büyük, kocaman bir bölümünü bize söylersen bence program çok güzel bir şekilde Tamam. bitecek. Keşke bir kalbim daha olsa, biraz daha sevsem seni. Öyle aşığım, öyle deli, öyle senin yok evveli. Gece gece seni göresim geliyor, olur olmaz gülesim geliyor. Öpe öpe öldüresim geliyor, oradan buradan. Ben senden bir adım öte bile gidemem. Fazla söze gerek olmayan zamanlardan geçiyoruz. Umudu kaybetmeyin. En umutsuz anda bile umuda sarılanlar hayattaki en güzel hikayeleri yazıyor gerçekten. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın. Sımsıcak gülüşü, güzel gözleri, hayata ve mesleğe hakimiyeti, nezaketi, sözleri, sesi. Sevgili Ayla, sen şahane bir kadınsın. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Sevgili Ceyda, ne güzelsin, ne zarifsin. Teşekkür ederim.